YouTube'un zirvesinde olan bir kişinin aklından neler geçiyordur sizce? Tabii ki Ruhi Çenet'ten bahsediyorum dostlar. Geçen ay kendisiyle tanıştık ve gerçekten hoş, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii ki YouTube konuştuk. Bu konuşmamızın sonunda ayrılırken beni ofisine davet etti. Ben de onun için özel bir analiz yaptım. Özel tüyolar hazırladım. Ofisine gittiğimde tabii ki harika bir ekip gördüm dostlar. İnanılmaz çalışma performansı, editörler, metin yazarları, animasyoncuları, harika bir disiplin gördüm. Kendisini Türkiye'yi temsil ettiği için, globalde bizi gururlandırdığı için hem sizin adınıza hem kendi adıma gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki kanalı zaten kusursuz. Peki ne konuştuk? Dostlar, YouTube her şeyi en iyi yapsanız bile kendinizi geliştirmeniz gereken bir yer. O yüzden tabii ki bizim de kendisi için dışarıdan bakış olarak verdiğimiz tavsiyeler oldu. Yine bu sohbetimizin sonunda da, bu toplantımızın sonunda da harika konular çıktı. 7-8 saat süren bu sohbetten sonra kendisinden bir görüş istedik ve sizlerin de merak ettiği harika 3 tane de ekstra soru sorduk. Hadi gelin o videoya geçelim. Serkan Turanlı ile tanışmamızın haricinde tam bir gün çalışma yaptık. Onun kullandığı yapay zeka araçları, ChatGPT'den bahsetmiyorum, farklı araçlar deniyor ve geliştiriyor ve aynı zamanda kullanma tarzı çok hoşuma gitti. Onun yapay zekanın gereksinimini çok iyi anlaması, yeni çıkan araçları an be an takip etmesi ve güncel kalması, her zaman yenilikçi olması ve aynı zamanda YouTube'da kurduğu sayısız kanalda elde ettiği deneyimleri belki de bizim ileride kurabileceğimiz yeni kanallar için bize aktarması çok değerliydi. Serkan Turanlı engin bir YouTube bilgisine sahip. Algoritmayı çok iyi anlıyor. Bütün kanalları takip ediyor. Performanslarını iyi hesaplıyor. Ve aynı zamanda yapay zeka araçlarını da yakından takip ediyor. Teşekkür ederiz Serkan'a. Global içerikler üretme ile alakalı en önemli noktalardan biri içerikleri evrensel bir ilgi noktası üzerinde kurgulamaktır. Dünyanın hemen hemen her yerinde her insanın merak ettiği ortak konular vardır. Bu konular üzerinde yoğunlaşılabilir. Eğer kanalınızdaki Türkçe videoları İngilizce kanalınıza yüklemek istiyorsanız bu videoların herhangi bir çeviri olmadığından İngilizceyi, özellikle Amerikan kültürünü çok iyi benimseyerek o insanlara özel kurgulamanız gerekir. Yani kanalınızı İngilizce bir kanala dönüştürmek istiyorsanız o içerikleri çeviri yapmaktan ziyade tekrardan yapılandırarak o insanlara özel hazırlamalısınız. Her konunun kendine has zorlukları vardır. Çok tehlikeli yerlerde video çekmek bir zorluktur. Kamera sokmanın yasak olduğu yerlerde çekim yapmak ayrı bir zorluktur. Veya hikayeyi sunarken ve kurgularken öylesine ince bir çizgide yürüyorsunuzdur ki herhangi bir toplumu gücendirmek istemezsiniz, yanlış bir bilgi vermek istemezsiniz. Çok iyi denge kurmanız gerekir. Dünyanın en derin mağarası Kurubera'nın belgeselini çekerken 8 gün boyunca gün ışığı görememiştik. Bu süre boyunca iniş ve çıkış esnasında çok fazla efor sarf etmemizden dolayı kalori harcıyorduk. Mağaranın en derin noktasına inmeye çalışırken çok dar alanlardan geçiyorduk. Bu çekimin yarattığı stres ve kafa karışıklığı, beslenme yetersizliği tabii ki bilinçsel olarak zayıflamamıza da yol açtı. Yere çakılmamak için üzerimde takılı olan 3 emniyet kilidi vardı. Mevcut ipten yeni ipe geçmek için bu emniyet kilitlerine sıra sıra yeni ipe aktarmam gerekiyordu. Fakat 3 defa bu emniyet kilitlerinin 3'ünü de aynı anda çıkardığım anlar oldu. Bu anlarda kol kasıyla kendimi ipte tutabildim ve ölüme çok yaklaşmıştım. Her zaman yeni fikirler bulmak ve kanalı geliştirmek. 13 yıl önce başladığımda videolarım slide videoları gibiydi. Anlatımımı tekstlerle sağlıyordum ve sadece Türkçe içerikler yapıyordum. Rakiplerim de aynısını yapmaya başlayınca ucuz bir mikrofon aldım 12 yıl önce ve sesimi videolara aktarmaya başladım. Anlatımım sesli bir şekilde devam etti. Rakiplerim bunu yapınca iyi bir mikrofona geçtim. Rakiplerim bunu da yapınca kendimi kamerada göstermeye başladım. Görsel sunumlarımı arttırdım. Bunu da yaptıklarında ise sahaya inmeye başladım. Bunu da yaptıklarında ise yurt dışında videolar çekmeye başladım. Şimdi yurt dışında video çeken başka kanallar da var. Ben de 3 yıl önce İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Endonezce, Arapça, Rusça, Çince, Japonca, Korece, Bengalce, Hintçe, Urduca, Vietnamca ve Tayca dublajlar yaptırıyorum yurt dışındaki ekiplerime. Yurt dışında parça başı çalışan yaklaşık 350 kişiden destek alıyoruz. Kemik kadromuz ise 12 kişi. Devam eden sirkülasyonda kaybolmamak için sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. Kendi alanımızda bizi bir adım ileriye götürecek yeni fikirleri çok iyi anlıyoruz ve analiz ediyoruz. İlk olmak YouTube'da başarılı olmanın ve başarılı kalmanın en önemli adımlarından biridir.